Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımında bu iki şişle örülen en kolay yeni doğan bebek patik modellerinden bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Bunun için gerekli malzemelerim: 2 renk patiklik ip kullandım. Tek renkte de örebilirsiniz. 1 adet iğnem var ve 3 milimetre şişlerim var. Patiğimi böyle kenara aldım. Öncelikle açık rengimle başlayacağım. İpimi boynuma atarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. İlmeklerimi bu şekilde atıyorum. Toplam 25 ilmek atarak başlayalım. Evet, 25 adet ilmeğimi attım. İlk ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar böyle ters olarak örmeye devam edelim. Son ilmeğime geldim. Onu düz örüyorum. Burası örgümün arka yüzüydü. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz öreceğiz ve kenarlarımız daha düzgün çıkacak. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Böyle sıra sonuna kadar ters öreceğiz. En son ilmeği düz öreceğiz. Örgünün ön yüzündeyiz ve bir diş haroşa sırasını oluşturduk. Bu şekilde ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örelim ve haroşa sıralarını oluşturalım. Toplamda 11 diş haroşa sırası örelim. 12.'yi örerken birlikte öreceğiz. Evet, sıralarımı tamamladım. Birlikte sayalım. Örgümün ön yüzündeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 diş haroşa sırası ördüm. Eğer eliniz çok sıkıysa bu haroşa sıralarını 12, 13, 14 sırada örebilirsiniz. Şimdi 12. diş haroşa sırasını örerken 9 tane ilmeğimi keseceğim. Bakın 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Böyle 9 tane ilmek keseceğiz. Bu tarafta 16 tane ilmek kalacak. Böyle 2 2 ters olarak öreceğiz. Şimdi ilmek sayımızı bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Şöyle 3 ilmek daha keseceğiz. Şimdi tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane ilmeğimiz kaldı. Buradan da 9 tane ilmeğimizi kesmiştik. Şimdi 16 tane ilmekle ilmekleri yine ters olarak örerek devam edelim. Böyle sırayı tamamlayacağız. Ondan sonra bu 16 ilmekle devam edeceğiz. Örgünün ön yüzünü tamamladım. Şimdi arka yüzüne geçelim. Yine ilmekleri ters olarak örelim ve örgünün ön yüzüne gelelim. Örgümün ön yüzüne geldim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğerlerini düz örüyorum. Böyle ilmeklerin tamamını düz olarak örelim. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimi böyle bakın düz olarak ördüm. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzüne geçtiğimizde koyu renkli ipimi böyle bağlıyorum. Dilerseniz aynı renkli de devam edebilirsiniz. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. İlmeklerin tamamını böyle ters olarak örelim. Sıra sonuna kadar gidelim. Evet, örgünün ön yüzünden bakın böyle bir
görüntüsü olacak. Şimdi ilk ilmeği örmeden alalım. Diğer ilmeklerimizi ters olarak örelim. Bir diş haroşa sırasını oluşturmuş olacağız. Böylece ilmeklerin tamamını ters örelim. Son ilmeği her zaman düz örüyoruz. Şöyle örgünün ön yüzünü sizlere göstereyim. Bir diş haroşa sırası oluşturduk. Şimdi açık rengimize geçiyoruz. Örgünün arka yüzündeyiz. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. İlmeklerin tamamını ters olarak örelim ve açık renkli ipimizi, evet, şimdi açık rengimize bakın geçiş yaptık. Örgünün ön yüzündeyiz. İlk ilmeği örmeden alalım. Diğerlerini düz olarak örelim. Böyle sıra sonuna kadar ilmeklerin tamamını düz öreceğiz. Sıramı tamamladım. Bakın şöyle. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzüne geçtiğimde yine yapmış olduğum işlemi tekrar ediyorum. Diğer rengime geçiyorum. Böyle sırayı tamamladım. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın bu şekilde koyu rengimle örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Yine bir diş haroşa sırası oluşturmuş oldum koyu rengimle. Şimdi örgünün arka yüzünde diğer rengime geçeceğim. Ön yüzünde düz olarak öreceğim. Bu şekilde toplamda koyu rengimle haroşa sıralarım 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olana kadar böyle örmeye devam edelim. Sıraları tamamlayalım. Evet, bakın şimdi sıralarım tamamladım. Şimdi koyu rengimle bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa haroşa sırası ördüm. Açık rengimle düz örgü sıralarım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Burada artık bu rengimi kopartacağım. Onunla işim bitti. Sıralarımı tamamladım. Şöyle iki ipimizi birbirine düğümleyelim. Şimdi örgünün arka yüzündeyiz. İlk ilmeği örmeden alalım. Diğerlerini sıra sonuna kadar ters örelim. Eğer eliniz çok sıkıysa buradaki bakın koyu renkli ben 6 defa haroşa sırası yaptım. Sizler 7-8 defa yapabilirsiniz. Eğer eliniz çok sıkıysa sıra sayısını 1-2 sıra fazlalaştırabilirsiniz. Şimdi örgünün arka yüzündeydim. İlmeklerin tamamını ters olarak ördüm. Şimdi burada 16 tane ilmeğim var. Burada 9 ilmeğimi kesmiştim. Şimdi o 9 ilmeği geri atacağım örgümün arka yüzündeyken. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane ilmeği bu şekilde attım ve 25 tane ilmeğimi tekrar elde etmiş oldum. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Bu atmış olduğum ilmekleri de böyle ilk ilmekten başlayarak ters olarak örüyorum.
ilk haroşa sırasına başlamış olduk. Bakın bu şekilde. Toplam 11 diş haroşa sırası örelim. İlmekleri örgünün arka yüzüne ve ön yüzüne ters olarak örerek haroşa sıralarını oluşturacağız. 12. sırayı örerken ilmeklerimizi kapatarak örgümüzü bitirmiş olacağız. Şimdi patiğimizin şurasını ördük. Bu orta kısmını ördük ve bu tarafını örüyoruz. Evet, sıralarımı tamamladım. Şöyle sizlerle birlikte sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 diş haroşa sırasını ördüm. Dediğim gibi eliniz çok sıkı ise bu sıra sayılarını 1-2 sıra fazla yapın. Şimdi 12. sırayı örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim ve ilmeklerimi keserek örgümü bitireceğim. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Böyle 2 ters olarak örelim. Son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son ilmeğime geldim. Onu şöyle bir defa ters olarak örüyorum. İpimi kısa kesiyorum. Dikmek için bu ipimi kullanmayacağım. Bu şekilde patiğimin örgüsünü tamamlamış oldum. Şöyle bakın, ikiye örerken böyle ikiye katlayarak da olup olmayacağına ya da çok sıkı gevşek ördüğünüzde buradan karar verebilirsiniz. Böyle ikiye katladığınızda şöyle ayak uzunluğu kadar olsun. Eğer bu şekilde olmuyorsa sıra sayılarını arttırabilirsiniz. Örerken bunu sürekli böyle ikiye katlayarak ölçerek ilerleyin. Şimdi ipimi iğneme geçirmiştim. Öncelikle şu kısmına şöyle bakın buradan aldım. Sonra böyle açık renkli ilmekleri şöyle alıyorum. İpimin ucunu düğümlemedim. Şöyle alalım. Bakın dikiyor gibi yaptık. Şöyle büzerek düğümleyelim. Bakın şu an ters tarafındayız. Bu şekilde düğümledik. Şu kısmında ben çok açık istemiyorum. O yüzden böyle dikiyorum. Şimdi böyle düğümleyelim. Sonra ipimizi gizleyerek burada keselim. Bu ipimizi de şöyle tığımızla böyle içe içe gizleyerek fazla gelen kısmını kesebiliriz. Şöyle bu kısmını size göstermek istiyorum. Bakın böyle. Şimdi tekrardan iğneme ipimi geçireceğim. Buradan ister şu kısımdan isterseniz buradan yukarıdan dikmeye başlayabilirsiniz. Tersinden dikiyoruz. Şöyle ipimin ucunu yine düğümlemedim. Bakın böyle ilmeklerin tek kanatlarını alalım. Bakın bir buradan, bir diğer taraftan. Bir buradan, bir diğer taraftan. Bu şekilde alarak uç kısma kadar dikelim. Evet, dikim işlemini tamamladım. Şimdi şöyle düz tarafını çevirelim. Gerçekten minicik, tam bebeğiniz yeni doğduğunda kullanabilecek bir patik modeli oldu. Bakın bu şekilde. Şimdi manken ayağımızı da giydirelim. Bakın şöyle taban kısmı. Bu şekilde dikimini de
tamamlamış olduk. Dilerseniz şu kısmına inci boncuk da dikebilirsiniz. Pompon da yapabilirsiniz. Fiyonk da yapabilirsiniz. Bu şekilde de kullanılabilir. Gerçekten çok kibar. Örmesi de bir o kadar kolay. Yeni doğan bebek patik modeli yapmış olduk. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.